Değerli dostlarım, şöyle bir son bir ayarımı yapayım. Evet, arkadaşlar, yayına gelmenizi bekliyorum. Canlı yayına katılmanızı bekliyorum. Umarım YouTube sizlere haber vermiştir yayının başladığına dair. Ve bir an önce gelirsiniz, konuşmaya başlarız arkadaşlar. Evet, ben de bilgisayarımın son ayarını yaptım ve bekliyorum sizleri arkadaşlar. Magazin dünyasında yaşanan çok ilginç gelişmeler var. Hepsini konuşacağız. Haluk Levent'le ilgili çarpıcı iddialar var. Konuşacağız. Nurhayat nasılsın? Caner nasılsın moderatörüm? İyi misin? Orzan merhaba. Orzan. İyi yayınlar diyen dostlara teşekkür ediyorum tek tek. YDT merhaba. Nurhayat. Sıla Deveci. Caner teşekkür ederim. Onur tatilde arkadaşlar. Onur Akay tatilde. Gülseren sevgiler. Haluk Levent var. Denizçilik neredeler? En azından çıksın bizi kullanın desinler. Mirtapet Rozo. Teşekkür ederim. Mirtapet teşekkür ederim. Asim Altun. Servin işi sağlam moderatörüm. Caner'le birlikte bir de Banu var. Banu Kavaş. Canımız Banu kardeşimiz. O da gelir şimdi birazdan. Şarkıcı Nilüfer kızını evlendirdi dostlar. Şarkıcı Nilüfer Yumlu şarkılarının sesini çok beğenerek dinlediğimiz şarkıcı Nilüfer 24 yaşında Ayşe Nazlı'yı evlendirdi. Batuhan Yağlıoğlu isimli bir iş adamıyla evlendi Ayşe Nazlı ve Nilüfer sosyal medyadan bir mesaj yayınladı. Kızıyla damadının fotoğrafını yayınlayarak şöyle söyledi. Çok mutlu olun yavrularım, çok mutlu olun yazdı. Nilüfer'in mutlu günü. Süreyya Diker, teşekkür ederim. Özel abonem Süreyya Hanım. Hoş geldiniz siz de. Evet, İpek maalesef hastalandığını bildirdi bana arkadaşlar. İpek Canbulat'la yapacaktık bugün yayını ama İpek Hanım hastalandığını bildirdi ve o yüzden yayında değil şu anda. Tek başıma yapıyorum. Sitoak merhaba. Peki tamam. Daha sonra izleyeceğini söylüyorsun. Peki Elif Allah herkesin evlatlarını mutlu etsin. Amin. Amin. Nurhayat İpek Hanım'a geçmiş olsun diyor. Servin iç sağlam. Peki Asim. Evet İpek sevdiğimiz arkadaşımız, dostumuz İpek Canbulat rahatsızlandığını bildirdi. O yüzden aramızda değil, yayında yok. Lale geçmiş olsun diyor. Lale Arzu 9 özel abonem. Hoş geldin Lale Hanım. Sevda Argun. Nurhayat ablacığım nasılsın? İyi misin? Diyor. Banu peki. Evet. İpek'e geçmiş olsun dileklerinizi yazıyorsunuz. Afra Photoshop yapmış diyor Sevda Gün. Estetik olmamış diyor Sevda Gün. Peki özel abone ne demek diyor Elif. Elif özel abone şöyle demek. Şimdi bir normal aboneler var. Abone olarak beni izleyen arkadaşlarım normal aboneler. Özel aboneler de YouTube'un yönlendirmesiyle benim ana sayfamda YouTube'un yönlendirmesiyle özel abone oluyorlar ve bazı ayrıcalıklara sahip oluyorlar. Onlara özel abone deniyor. Katıl butonuna basıp yönlendirmeleri takip etmen gerekiyor. Oradaki yazılanlar
Eğer senin hoşuna giderse, katılmak istersen özel abone olabiliyorsun. Ee, İpek Hanım'a geçmiş olsun diyor Süreyya Diker. Evet dostlar. Peki arkadaşlar. Haluk Levent'le ilgili haberlerin ardı arkası kesilmiyor. Konuşacağız. Hande Erçel'in Bodrum'da, yani benim bulunduğum yerde Bodrum'da tatil yaptığını söyleyebiliriz. Türkbükü'nde buraya bir 15-20 dakika mesafede arabayla çok güzel plajda e, ablası ve ablasının kızıyla tatil yapıyor Hande Erçel. Bu arada Gamze ile ve Mavi ile tatil yapıyor. Bu arada El dergisinde de röportajı var Hande Erçel'in dostlar. Onu da konuşacağız biraz sonra. Ee, peki Aykut el sallıyor. Süleyman Hoca, Nur Hayat, dostlar. Peki yayına gelip de mesajlarıyla katkıda bulunan herkese teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Sezen Aksu'nun doğum günüydü dün. Bir gün gecikmeyle Minik Serçe'nin doğum gününü kutluyoruz. Sezen Aksu'ya sağlıklı bir ömür diliyoruz. Türk pop müziğinin sevilen ismi, önemli bir ses, önemli bir sanatçı, besteci, söz yazarı, yorumcu Sezen Aksu. İyi ki doğmuş minik serçemiz. Allah ona mutluluk versin, sağlık versin dileğimizi iletelim arkadaşlar. Sezen Aksu'yu bize çok güzel yeni şarkılar yapsın Sezen Aksu. Lütfen üretmeye ara vermesin. 2025-2026 sezonunda, yani geçtiğimiz aylarda sona eren sezonda en çok izlenen iki dizinin ismini söylemiştim dün. 10 kişilik 10 dizilik liste yayınlandı arkadaşlar. En çok izlenen ilk 10 diziyi sayıyorum şimdi. Biri ve ikiyi dün söylemiştim. Birinci Taşacak Bu Deniz, ikinci Uzak Şehir en çok izlenen. Üçüncü Yeraltı dizisi. Yeraltı dizisi Ocak'ta başladı ama çok hızlı bir giriş yaptı ve sezon bitene kadar en çok izlenen üçüncü dizi oldu. Nitekim yine Ocak'ta başlayan Sevdiğim Sensin, Star'da yayınlanan Sevdiğim Sensin dizisi dördüncü en çok izlenen dizi oldu. Bizi yurt dışından izleyen dostlar, Yeraltı dizisini, Sevdiğim Sensin dizisini televizyon kanallarınıza yazın, ısrarla satın alsınlar ve sizin ülkenize de göstersinler. Çok güzel diziler. Çok güzel diziler, mutlu olursunuz. Eşref Rüya'yı zaten biliyorsunuz 5. en çok izlenen dizi oldu. Abi, Afra Saraçoğlu'nun başrolde oynadığı Abi dizisi 6. en çok izlenen dizi oldu. Niye bir olmadı, niye iki olmadı? Burada pek çok sebep söyledik. Abi dizisinin senaryosunu beğenmediğimi defalarca söyledim. Kastla ilgili, oyuncu seçimiyle ilgili de hatalar da vardı. Afra Saraçoğlu'na yazılan senaryoda da yanlışlar, hatalar vardı. Ve yine de Afra Saraçoğlu sayesinde reytinglerde ezilmedi Abi dizisi ve 50 ülkeye, kısa sürede 50 yabancı ülkeye satıldı arkadaşlar. Bu önemli bir başarıydı Abi dizisi için. Afra Saraçoğlu'nun katkısıyla Afra Saraçoğlu'nun oynadığı dizi ekranlara geliyor diyerek insanlar ilk bölümü oturdular, 9,5 reytinglere çıkardılar. Müthiş bir şey. İlk bölümde bir dizinin 9,5 reytinge ulaşmış olması. Ancak Afra Saraçoğlu'nun diziden ayrılacağı duyulduktan sonra son 2 bölümde baş aşağı gitti reytingler ve biterken de 4 reytinglerde zannedersem, değil mi? 3 reytinglerde, 4 reytinglerde veda etti. Ben Eylül ayında başlayacak olan yeni sezonda Abyss dizisine şans veremiyorum arkadaşlar. Veremiyorum. İnanın bana, veremiyorum.
Yani hepimiz yaşayacağız, göreceğiz. Afra Saraçoğlu olmadan bakalım dizi ne yapacak? 7. en çok izlenen dizi Kızılcık Şerbeti. Bu arada Afra Saraçoğlu ile ilgili yeni bir haberimiz var, konuşacağız. 7. en çok izlenen dizi Kızılcık Şerbeti oldu. Kızılcık Şerbeti 3. sezonda da iyi reyting yaptı. Şimdi 4. sezon Eylül'de başlayacak. 8. Güller ve Günahlar izlendi ve başarılı oldu. Amerika'da da bir önemli ödül kazandı Güller ve Günahlar. 9. Teşkilat 6 yıldır pazar günlerinin değişmez birincisi Teşkilat. En çok izlenen 9. dizi oldu geçen sezon. 10. Halef Köklerin Çağrısı. İşte çok beğenerek izlemedim. Zaten her bölümünü de izlemedim Halef'in. Uzak Şehir'e benzeyen, bir başka diziye daha benzeyen ama bir emek var tabii. O da bazı insanlarımız tarafından izlendi ve ilk 10'a girdi, 10. olarak girdi arkadaşlar. Yeni yayın döneminde bakalım bu dizilerin şansı nasıl olacak? Eşref Rüya bitti zaten. Başka biten yok. Bu 10 diziden biri yayından kalktı arkadaşlar. Evet, Afra Nerede ve Mert Neredeyse o dizileri izlerim sadece. Onlar çok başka diyor. Lale Arzu 9 özel abonem. Peki dostlar. Şebnem Keçicioğlu iyi yayınlar diliyorum. Afra'dan güzel haberler bekliyoruz. Caner diyor ben bitirmezdim diyor. Eşref'i. Peki arkadaşlar. Şarkıcı Nilüfer kızını evlendirdi, konuştuk. Sezen Aksu'ya doğum günü kutlaması yaptık, konuştuk. Georgie'yi kaybettik dostlar. Georgie'nin kim olduğunu bilen var mı aranızda? Georgie'nin kim olduğunu bilen var mı? Georgie hayata gözlerini yumdu. Benim de iyi arkadaşımdı. Makyaj profesörü olarak tanınıyor. Türkiye'nin gelmiş geçmiş en önemli makyözü Yavuz Birsel 74 yaşında hayatını kaybetti arkadaşlar. Ve bugün toprağa verildi. Sahne, sinema, televizyon, plastik makyaj alanında Türkiye'nin öncü ismiydi kendisi. Gerçek bir duayeniydi makyaj sanatının. Londra'da eğitim almış, Londra'da uzun yıllar çalışmış ve orada İngiliz BBC televizyonunda dizilerde, yapımlarda makyaj sanatçılığı yapmış. Tiyatrolarda İngiltere'de makyaj sanatçılığı yapmış. Çok değerli bir isimdi. Türkiye'de profesyonel makyajın bir meslek ve sanat dalı olarak kabul görmesinde çok önemli bir paya sahipti. Georgie arkadaşlar, mübalağasız söylüyorum, bu işin bir numarasıydı. Türkiye'de ve dünya çapında da çok önemli bir makyaj ustasıydı. İkindi namazıyla bugün Beykoz'da toprağa verildi arkadaşlar. Georgie'yi kaybettik ve Allah rahmet eylesin. Lale Hanım, evet, Allah rahmet eylesin. Benim de arkadaşımdı. İyi bir insandı. Çok becerikli, çok başarılı, işinde gerçek anlamda usta. Kısa sürede bambaşka bir hale getirebilecek kadar başarılı bir plastik makyaj ustasıydı aynı zamanda. Türkiye'de plastik makyajı İngiltere'den getiren kişiydi kendisi bundan 40 sene evvel. Çok deneyimli, çok başarılı bir insandı. Çok da neşeliydi, çok da espriliydi. İyi bir insandı, nur içinde yatsın. Önemli olan bu dünyadan gittikten sonra arkandan iyi bir insandı dedirtmek arkadaşlar.
Georgie için bunu gönül rahatlığıyla seve seve söylüyoruz. Evet dostlar, Danla Bilic'in dün dramını anlatmıştım size. 4 yıl önce e, kalça ameliyatı olduğunu, kalçasına dolgu maddesi koydurarak kalçasını büyüttüğünü, işte Brezilya poposu denilen kalçayı yaptırdığını estetikle kendisine ve ancak ona uygulanan dolgu maddesinin daha sonra aktığını, vücudunun içine aktığını ve bundan dolayı 4 yılda 6 ameliyat geçirdiğini, en son operasyonu geçtiğimiz 23 Haziran'da, yani 3 hafta önce geçirdiğini söylemiştim ve yeniden ameliyata alınacağını anlatmıştım burada Arzu Altıntaş'la yaptığımız yayında. Bu sabah Danla Bilic ameliyata alındı tekrar dostlar. 10 saat sürdü ameliyat. Düşünebiliyor musunuz arkadaşlar? Yani bilinçsizce yapılan bir estetik müdahalenin sonunda doktorun yaptığı bir hata 6 kere ameliyatta düzeltilmeye çalışıldı. Ne oluyordu? Nasıl zarar veriyordu? Her seferinde ateş yapıyordu vücudunda. O konulan dolgu maddesi bir yerlerden vücudunun içinde sızıyordu ve iltihap yapıyordu, ateşe neden oluyordu, bacağını yere basamıyordu, hastanelik oluyordu ve ameliyata alınıyordu. Düşünsenize 6 kere bir estetik operasyonun yanlışı yüzünden 6 kere daha ameliyat olduğunuzu, bugün 7.'sine oldu. Çok ciddi bir operasyon geçirdiği söyleniyor. Ben yayına girerken ameliyattan çıkmıştı ve daha uyandırılmamıştı. Dilerim kolay atlatır. Dilerim artık bu son olur. Bu son olur ve iyileşir. Bu nasıl bir dramdır? Nasıl bir doktor zafiyetidir? Nasıl bir yanlıştır, hatadır arkadaşlar? Ben hep söylüyorum, bunu ekranda da defalarca söyledim. Söylemezsem olmaz programında yorum yaparken yanımda oturan iki bayan, ikisi de defalarca estetik olmuş insanlar. Konu açıldığı zaman, programda estetik konusu konuştuğumuz zaman ben estetiğe karşı olduğumu ekranda seyirciye söylüyordum ve her seferinde yanımdaki defalarca estetik ameliyatı olmuş partnerlerim hayır diyordu, yanlış söylüyorsun, estetik zararlı bir şey değildir, estetiği kötüleme, şudur budur filan falan. Ben de zorunlu olmadıkça olmayın hanımlar. Şimdi de aynı şeyi söylüyorum. Sağlık açısından gerekli değilse estetik operasyon geçirmeniz, sağlığınız sebebiyle olacaksanız olun. Aksi halde olmayın. Bu psikolojik bir rahatsızlık, estetiğe koşmak. Çok güzel hanımlar dahi kendisini beğenmiyorlar ayna karşısında. Başka kadınları görüyorlar ve o estetik olmuş, ben de olacağım. O güzelleşmiş. Halbuki sen ondan güzelsin, farkında değilsin. Bunu defalarca söylüyordum. Yanımdaki arkadaşlarım sürekli olarak hayır Bilal Özcan'ı dinlemeyin falan diyorlardı. Ama olmayın arkadaşlar. Hem kesenize zarar, hem sağlığınıza hem fizikinize zarar. Olmayın. Ciddi söylüyorum. Yani sağlık açısından şart değilse bunu yaptırmanız. Burnunuzdan nefes alamıyorsunuzdur. Zor nefes alıyorsunuzdur. Burnunuzun düzeltilmesi kaçınılmazdır fiziki olarak bir operasyonla. O zaman olun elbette. Olun elbette. Olmazsa çünkü ileriki yaşlarda akciğerlerinize bile zarar verebilir o burnunuzdan sağlıklı nefes alamamak. O zaman olun. Bunun gibi durumlarda elbette olun. Ama sırf burnumu küçücük minnacık yaptıracağım diye 18 yaşında kızlar estetik operasyon yaptırıyorlar. Anne bana karışamazsın, 18 yaşına geldim artık. Karışamazsın. Ben artık kendimi ispat ettim. Bana kimse karışamaz.
Anne babayla kavga ediyor. Yani o küçücük kızlar göğüslerine silikon koyduruyorlar. Maalesef, maalesef arkadaşlar. Her doktorda bir değil. Bazı doktorlar da seve isteye yapıyor o kız çocuklarına ameliyat. Ama bazı doktorlar yapmıyor. Annenle gel diyor, babanla gel diyor. Git diyor. Onların olur olmadan yapmam diyor. Bazıları böyle, hakikaten iyi doktorlar da var. Evet arkadaşlar, şimdi Danla Bilic'e tekrar geçmiş olsun diyelim ve inşallah bir an evvel toparlar, sağlığına kavuşur ve bir daha o kalçasından bir daha ameliyat olmak zorunda kalmaz. Albert Einstein, Rumuzlu arkadaş, en güzel burun büyük burundur diyor. Peki. Perrin, ben de karşıyım Bilal Bey estetiğe. O acılara nasıl dayanıyorlar? Yazık diyor. Aynen öyle. YDT bence en güzel insanın doğal halidir. Sağlık dışında hiç gereği yok diyor. Katılıyorum. Birey 32 maalesef bozulma her sektörde var diyor. İlay diyor ki ne zaman seni görsem konu Afra Saraçoğlu enteresan. Yo, Hande Erçel'i de konuşuyoruz. Afra Saraçoğlu'nu da konuşuyoruz. Çünkü en çok sevilen Afra Saraçoğlu. Caner 1907 peki saçım dökülüyor hayata diktirmem mesela kel kalayım sorun değil diyor. Peki Caner'cim. Kel erkek zengin erkektir. Kel erkek tercih edilen erkektir. Erkeğin keli ve göbeklisi makbuldür Caner diye teselli. Peki arkadaşlar. Hande Erçel Bodrum'da ailesiyle tatil yapıyor dostlar. Hande Erçel, bak ne kadar güzel ya. Hande Erçel'i zaman zaman konuşuyoruz burada. Bu kızın bazen eleştiriyoruz da. Yapmacık bulanlar var, işte oyunculuğunu beğenmeyenler var. Ama mesela alkışlanacak, takdir edilecek yönleri de var. Bunu da görmek lazım. Ben tarafsız bir gazeteci olduğumu söylerken bunun altını da dolduruyorum. Afra Saraçoğlu'nu başarılı olmasından dolayı ve doğallığından dolayı, masumiyetinden dolayı işine çok büyük değer vermesinden, önem vermesinden ve disiplinli olmasından dolayı takdir ediyorum. Ama bunu yaparken de diğer ünlülerin de doğru bulduğum yönlerinde konuşmaktan kaçınmıyorum. Afra Saraçoğlu'nu kollayacağım diye, kayıracağım diye bir kaygım asla yok. Mesela Hande Erçel, ne zaman Hande Erçel işlerine bir ara verse Gamze ablasının yanına koşuyor. Onun evine koşuyor. Yeğeniyle, Mavi'yle vakit geçiriyor. Ablasıyla vakit geçiriyor. Erçel kardeşler her zaman arkadaşlar bir aile görüntüsü içinde. Hep yan yanalar ve birbirlerini destekliyorlar. Hande Erçel ve ablası. Rahmetli anneleri de biliyorsunuz kanserden vefat etmişti 6 sene önce. Allah rahmet eylesin. Onları böyle birlik içinde görmek isterdi elbette anneleri. Hande Erçel şimdi Bodrum'da ailesiyle, ablasıyla ve onun güzel kızıyla tatilde denize giriyorlar. Bu arada Hande Erçel ile ilgili arkadaşlar El Dergisi'nde bir kapak çalışması var. Bir kapak çalışması var. Onunla ilgili şöyle notlarıma bir bakmak istiyorum. Evet, o kapak çalışması ile ilgili Hindistan'da Hande Erçel ve Burak Deniz'in birlikte oynadıkları çalışmalar çok izleniyor ve Hindistan medyasında Burak Deniz ve Hande Erçel haberleri çok sayıda yayınlanıyor. İçinde bulunduğumuz günlerde Hindistan'da Burak Deniz ve Hande Erçel rüzgarı
esiyor arkadaşlar. Onu da söylemiş olalım. Altını çizelim dostlar. Peki şimdi arkadaşlar şöyle bir bakıyorum tekrar. Melis İşiten biliyorsunuz Uras Kaygılaroğlu ile evliydi ve boşandılar 2019 senesinde. Bir çocukları var. Melis İşiten'e soruyorlar arkadaşlar. Yeniden evlenmeyi düşünür müsünüz? Yeniden evlenmeyi hayal bile edemiyorum diyor, yeniden evlenmeyi. Evde birini diyor düşünemiyorum bile diyor. Daha kafamda normalleştiremiyorum diyor evde ikinci bir insanı. Hayatta hiçbir zaman ikinci bir evlilik gibi düşüncem olmadı diyor. Ya evde ikinci bir insan zor mu hakikaten o kadar? Hanımlar, beyler. Yani evde ikinci bir insan olması hakikaten kabul edilemeyecek bir duygu mu, bir düşünce mi? Neden böyle bir tepki veriyor soruya sizce? E, Yani insan seviyorsa sevdiğinin yanında olmasını ister. Demek ki boşandıktan sonra sevgiyle hiç tanışmamış bir daha. Hiç kimseye bir daha aşık olmamış. Ne diyorsunuz? Kişiye göre değişir. Psikolojisi yıpranmış diyor birey 32. Yani Uras Kaygılaroğlu'ndan dolayı mı böyle söylüyor? 2019 7 sene olmuş boşanalı. Yani Uras Kaygılaroğlu'yla aynı evde yaşarken tahammülsüz mü oldu acaba? Tartışmalar, kavgalar falan has safhaya ulaştı. Zaten sonunda boşanmışlar. Neden ünlülere neden boşanıyorsunuz diye ya da neden boşandınız diye sorduğunuzda %99.9'u geçinemiyorduk. Fikir ayrılığı şeklinde söyler. Halbuki o ev onlara dar gelir. O ev onlara dar gelir. Birbirlerine tahammülsüzlük başlar, tahammül edemezler filan falan. Acaba orada mı kaldı bu arkadaş? O günlerde mi kaldı? Melis İşiten ne yaşadıysa çıkamıyor mu o yaşadığından? Ama Uraz da öyle fena bir insan değil ki, Uraz Kaygılaroğlu. Görüyorsunuz işte ekranda tabii rol yaptığı, büründüğü karakter içinde görüyoruz da ekran arkasında da pek çok paylaşım oluyor. Hayranlarının Uras Kaygılaroğlu'yla röportajlar falan oluyor. Orada görüyoruz aslında şeker tadında bir insan yani Uras Kaygılaroğlu. Öyle değil mi? Hiç çekilmeyecek gibi falan bir adam değil ama bazıları değişebiliyorlar. Gerçek yüzlerini ne bileyim ben bize göstermeyebilir. İnsanlar da başka bir kimliğe bürünebilir. E, Evde eşiyle beraberken bilemiyoruz tabii. Bunu Uraz'ın şahsında kabul etmeyin. Uraz'ın şahsında söylemiyorum asla. Böyle insanlar var demek istiyorum ama tanıdığım kadarıyla, dışarıdan tanıdığım kadarıyla birebir tanışmadım. Şeker tadında bir insan Uraz Kaygılaroğlu. Burada Uraz'dan çıkalım. Yani Melis İşiten'in böyle düşünüyor olması kendisini kitlemiş galiba. Birisiyle evlenmemek konusunda, evliliğe karşı olma konusunda şartlanmış galiba. Toplumda böyle insanlar da olabilir. Tabii olabilir yani normal. Normal. Fakat şu yani bana demişti ki bir arkadaş Hidayet oğlum dünyaya gelmeden evvel artık dünyaya gelmek için geriye sayım sürüyor. Eskiden şu yoktu arkadaşlar. Kadınlar beni çok iyi anlayacak. Bundan 50 sene evvel şu tarihte doğum yapacaksın diye kadınlara tam tarihi, tam günü söylenemezdi. Yani yanlış hatırlamıyorum değil mi? Söylenemezdi 50 sene evvel, 60 sene evvel, 70 sene evvel. Ama mesela Hidayet dünyaya gelirken 2010 senesinde eşimin doktoru doğumdan 15 gün evvel kontrole gittiğimizde bize doğum yapacağı günü söyledi. Randevuleştik o güne.
doğuma gitmek üzere. Ondan 4-5 gün önce yine bir kontrol verdi. O söylediği günde de doğumu gerçekleştirdi. Böyle nokta atışı olabiliyor artık. Ee, Doğum yapılacak tarihi çok önceden söyleyebiliyor doktor. Ee, O gün doğum olacağını biz yakın çevremize söylediğimizde tanıdıklardan bir tanesi evde üçüncü bir kişi olacak, buna hazır mısınız demişti bana. Hiç unutmuyorum. Ne demek istiyor? Yani üçüncü bir kişi, tabii ya bizim evladımız dünyaya gelecek. Tabii ki yani buna her bakımdan hazırız. Yani buna hazır mısınız diye. Sonra düşündüm ne demek istiyor. Evde üçüncü bir insanla yaşamak zorunda kalmak. Yani bu bir bebek sonuçta. Yani ve biz bunun büyümesine birlikte hepsini seyredeceğiz, göreceğiz, yaşayacağız büyümesini. Bu harika bir şey. Bu eve gelecek üçüncü kişi kocaman bir insan değil ki biz bundan hani evde yer işgal edecek falan diye böyle bir düşüncemiz olsun. Evladımız dünyaya gelecek. Bu harika bir şey. Ama burada Melis İşiten'in söylediği, evde hayatı onunla paylaşacak bir erkek olmasına tahammül edemiyor. Fakat aşık değilsen öyle düşünebilirsin. Ama sen aşkı yaşamışsın, bir kere evlenmişsin, çocuğun babası ile birlikte bir evlenmişsin. Niye öyle düşünüyorsun, kestirip atıyorsun? O bir muamma benim için. Peki arkadaşlar, peki dostlar. Haluk Levent, Haluk Levent. Haluk Levent'le ilgili çok çeşitli şeyler konuşuluyor arkadaşlar. Ve ikinci dalga operasyon Ahbap Derneği ile ilgili ilk önce 22 kişi Haluk Levent'le beraber gözaltına alınmıştı. İkinci dalga operasyonda 17 kişi daha Ahbap Derneği ile ilgili bu yolsuzluk iddiaları ile ilgili gözaltına alındı ve 39 kişiye çıktı. Ve savcılıktan yapılan açıklamada İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nca suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması, vergi usul kanununa ve dernekler kanununa muhalefet suçlarına yönelik bir soruşturma yürütüldüğü belirtiliyor ve bununla ilgili olarak da çalışmaları savcılığın devam ediyor arkadaşlar. Haluk Levent'in ifadesi, polisteki ifadesi bugün alınacaktı ve yarın da Haluk Levent'in adliyeye çıkarılması bekleniyor. Evet. Yarına yetişirse yarın, yetişmezse ifadelerin tamamlanması bir gün sonra, ertesi gün adliyeye çıkarılacaklar arkadaşlar. Sanıklar ve Haluk Levent de önce savcıya ifade verecekler. Savcının karşısına çıkacak. Sonra savcılık onları mahkemeye sevk edecek. Hakim karşısına çıkacaklar. Ve bizler de gelişmeleri takip edeceğiz arkadaşlar. Haluk Levent'le ilgili çeşitli iddialar da gelmeye devam ediyor. En son Haluk Levent'in kumar oynarken görüntüleri ortaya çıktı ve medyaya servis edildi arkadaşlar. Haluk Levent'in biliyorsunuz 990 milyon liralık bahis oynadığı ve Bayern Münih üzerine oynamış. Hep Almanya'nın lig lideri, şampiyonu Bayern Münih üzerine oynamış genellikle bu bahisleri. 2020-26 yılları arasında 990 milyon liralık bahis oynamış ve 390 milyon lira kaybetmiş. İddialar bu şekilde. Ve Ahbap Derneği'nin hesabından asistanın hesabına da 120 milyon lira para aktardığı iddia ediliyor. Haluk Levent'in çok başka yolsuzluk iddiaları da var. Haluk Levent de gerçekleri ortaya çıkacağını söylüyor. Kendisini savunduğu bir açıklama yayınlamıştı dün Haluk Levent. Gerçeklerin ortaya çıkacağını söylüyor. Dostlar, evet, Haluk Levent'le ilgili olarak da bütün bunlar yaşanırken ben demiştim diyenler de bir bir ortaya çıkıyorlar ve Haluk Levent'le ilgili
geçtiğimiz yıllarda, geçtiğimiz aylarda kendisini uyardıklarını, kendisine bak yaptığın yanlış dediklerini söylüyorlar. Bazı yolsuzluk iddialarının kulaklarına geldiğini, duyduklarını ve Haluk Levent'i uyardıklarını söylüyorlar. Medyadan bazı isimler, ünlüler dünyasından bazı isimler böyle konuşuyor. Madem duyuyordunuz, madem biliyordunuz, neden polise gitmediniz, savcılığa gitmediniz, suç duyurusunda bulunmadınız? Bu konunun daha önce aydınlanmasına neden yardımcı olmadınız? Peki arkadaşlar, mesajlarınıza bakmak istiyorum. Ahbap Derneği üzdü diyor birey. Evet, Abdurrahman Güçlü, onu zaman gösterecek. Zaman gösterecek. Henüz soruşturma aşamasında, yargılama başlamadı. Savcının elinde deliller olmasa yakalama olmazdı arkadaşlar. Savcılık soruşturmayı açarken elbette bunu delillere dayandırdı ve savcılık yurt dışı yasağını koyarken de bunun gerekli olduğuna inanarak yurt dışına çıkış yasağı koydu ve Sayın Adalet Bakanı'nın açıklamasına göre yurt dışına çıkış yasağını öğrendikten sonra da yurt dışına kaçmaya çalıştı Haluk Levent ve onun için gözaltına alındı. Adalet Bakanı'nın açıklamasında üzerine basarak söylediği yurt dışına kaçmak istedi ve o sırada düğmeye basıldı. Gözaltına alındı arkadaşlar. Peki dostlar, Haluk Levent'le ilgili dün ben size bir anımı anlatmıştım. 1997 yılında kendisinin ilk kez cezaevine girmesinde benim yaptığım bir haberin vesile olduğunu söylemiştim. Dünkü yayın bandını izlerseniz orada o konuyu ayrıntılı olarak anlatmıştım. Haluk Levent çekte tahrifat yapmıştı. Sene bakın 1988 senesi, çekte tahrifat yaptığı sene 1988. Bir bilgisayar şirketinde ortak Haluk Levent ve orada ortağının imzasını taklit ediyor. Sene tekrar söylüyorum 1988 ve 3 yıl 10 ay 20 gün hapis cezasına çarptırılıyor 88 senesinde Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde. Bu olay Haluk Levent'in memleketi olan Adana'da gerçekleşiyor. Ve ben Star Televizyon'da paparazzi programını yapıyorum. Çok seyredilen bir program. Yayınlandığı gün reytinglerde ilk 3'teyiz. O günlerde Haluk Levent'le ilgili kumar oynadığı, çok borcu olduğu, kumardan başını kaldıramadığı şeklinde bilgiler akıyor bana. Ve ben çok sevdiğim onun menajeri, yapımcısı, müzik şirketinin patronu Hilmi Topaloğlu'nu arıyorum. Allah rahmet eylesin, kaybettik Hilmi'yi. Mahsun Kırmızıgül'ün ortağı Hilmi o zamanlar. Ve Hilmi diyorum bak Haluk Levent'le ilgili böyle duyumlar geliyor. Ben bunu haber yapacağım. Ardı arkası kesilmiyor. Bilgin olsun. Ne diyorsun? Yani sana cevap hakkı veriyorum. Ne diyorsun? Bu iddialarla ilgili ve bunların gerçek olduğunu araştırdım, öğrendim. Çok kumar oynuyor. Bilal diyor yapma. Evet oynuyor. Yapma ama bana yemin etti, söz verdi. Bırakıyor kumarı. Düzelecek. Ben buna çok yatırım yaptım. Konserler falan bir sürü işlerimiz var. O haberi yapma. Peki madem böyle diyorsun, tamam yapmayacağım ben bu haberi diyorum Hilmi'ye. Ve haberi yapmıyorum. Aradan süre geçiyor, bir zaman geçiyor, önemli bir zaman geçiyor ve bu söylentiler gelmeye devam ediyor. Haluk Levent kumardan kısa bir süre vazgeçti, sonra tekrar devam ediyor, oynuyor, çok borcu var,
Çok harcı var. İşte sağa sola çek veriyor, senet veriyor, şu bu filan. Ben bu bilgilerin hepsini topluyorum ve bana o sırada bir zarf geldi. Zarf içinde kesinleşmiş Haluk Levent'in mahkeme kararı ile ilgili belge. 1988 senesi Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ne mahkum olmuş. Araştırıyorum, doğru. Öyle bir mahkumiyet var Haluk Levent'le ilgili. Ve sene 97 arkadaşlar. Aradan o kadar zaman geçmiş ve yatmamış cezaevinde, girmemiş, yakalanmamış. Hilmi Topaloğlu'nu arıyorum. Hilmi diyorum, bak sen bu adamı savunuyorsun bana. Bununla ilgili çekte tahrifat suçu işlenmiş, kesinleşmiş cezası var. Hapiste olması gerekirken hapse girmemiş. Yapma ya diyor. Benim haberim yok bundan diyor. Nasıl olur böyle bir şey? Vallahi bilmiyorum diyor dedim. Yani belgesi var, yollayayım sana. Bana fax, o zaman fax var. Faxla yolla dedi. Yolladım faxı. Beni aradı. Bilal dedi, ne gerekiyorsa yap dedi. Ben dedi artık saldım dedi. Baş edemeyeceğim dedi. Sana da gönül koymuyorum dedi bundan dolayı. Ben gazeteciyim arkadaşlar. Ben burada hakkı savunmak zorundayım. Adaleti savunmak zorundayım. Ben burada yani adam 88-97 9 senedir bu kesinleşmiş hapis cezası var ve cezaevine girmemiş. Ertesi sabah beni danışmadan aradılar televizyonda, Star Televizyon'da o zaman program yapıyorum. Bilal Bey dediler, Haluk Levent geldi size. Gelsin dedim, çıktı geldi yanıma. Çay içer misin? Yok içmem dedi. Ben dedi Hilmi Topaloğlu'na dün aramışsınız, bir belge göndermişsiniz, onunla ilgili geldim. Bu haberi yapacak mısınız dedi. Yapacağım ben bu haberi dedim. Yaparsanız dedi ben biterim dedi. Bak kardeşim dedim, bu dedim Adalet Bakanlığı'nın verdiği bir karar dedim. Adalet sisteminin verdiği bir karar dedim. Yani Türkiye Cumhuriyeti Mahkemesi'nin kararı dedim ve sen bu cezayı almışsın, yatmamışsın. Sen kaçak durumdasın. Ben bu haberi yapmak bir gazeteci olarak görevim dedim yani. Ben biterim dedi. Ben bunun vicdanı sorumluluğunu taşıyamam. Bu haberi yapmamak gibi bir şeyim olamaz. Ve kalktı gitti. Ben bu haberi yayınladım ve Mayıs ayıydı konuştuğumuz Haluk Levent'le. 2 Temmuz gecesi Antalya'da konseri var. O konserden sonra yakalandı polis tarafından ve 4 Temmuz 1997'de Adana E tipi cezaevine konuldu. 3 yıl 10 ay 20 gün cezası infaz yasasıyla 9 ay 12 gün olarak işlendi. 9 ay 12 gün cezaevinde kaldı. Adana E tipi cezaevinden kendisi Karataş cezaevine naklini istedi. Oraya gönderildi. Orada cezasını çekti. Ve 10 Nisan 1998'de tahliye edildi. Ondan sonra da ismi yine böyle çeşitli mali suçlara falan karıştı. Ne yazık ki 2010 senesinde gazeteci Mehmet Ali Önen ATV'de Deşifre programında konuk aldı Haluk Levent'i ve ona bu 97'de cezaevine girdiği o suçla ilgili sorular sordu. Ortağın imzasını taklit ettim mi diye sordu. Evet dedi, taklit ettim dedi Haluk Levent. Ama dedi bu olağan bir şey dedi. İş hayatında böyle şeyler olur dedi. İş hayatında böyle bir şeyler olabilir dedi. Yani zaten mahkeme kararını vermiş, cezasında yatmış, çekmiş de öyle bir de orada işi yaptığını doğrulamıştı. Şimdi de yeniden soruşturuluyor ve büyük bir ihtimalle de yargılanacak arkadaşlar. Sonra nasıl olacak hep beraber göreceğiz. Peki dostlar, burada şimdi ünlülerden pek çok isim pişmanlıklarını dile getiriyorlar. Haluk Levent'i destekledikleri için yanlış yaptık diyen duymadım şimdiye kadar da bir şekilde hata yaptıklarını kabul edenler çok. Kulağıma gelen
çok ilginç rakamlar var. Ahbap Derneği'ne bağışta bulunan ünlülerle ilgili kimlerin ne kadar bağış yaptığı, kimlerin ne kadar e, o deprem sonrası hangi ünlü ismin ne kadar yardımda bulunduğu bilgisi herkeste, bütün gazetecilerde var. Ama bütün bu insanlar, ünlüler, hiç kimse orada Haluk Levent'in şahsını düşünerek, yani onunla ilgili bir endişeye kapılarak falan yapmadı bu bağışları, yardımları. Zaten öyle bir endişeler olsaydı yapmazlardı. Sırf o deprem şokunu yaşıyorduk ülkece hepimiz ve orada toprak altında kalan binlerce insan vardı. Kaybettiklerimiz vardı. Çok sayıda yaralı insanlar vardı. Evinden yurdundan olan insanlar vardı. Susuz, aç susuz, soğukta üşüyen canlılar, insanlar, hayvanlar vardı. Herkes elinden geldiğince, bütün insanlar, bütün Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları yardımcı olmaya çalışmıştık. Orada Haluk Levent de duyurularıyla kendisini ön plana çıkarıyordu ve IBAN numarası veriyordu. Tanınmış bir yüz, güzel şarkıları olan bir insan, bir ses sanatçısı, ünlü bir isim ve hiç kimse onun geçmişte yaptıklarını sorgulamıyordu, konuşmuyordu, düşünmüyordu. Bilenler e, akıllanmıştır, uslanmıştır. Artık yapmaz, bitmiş, o geride kalmış diye düşünüyordu. Bugün ise e, toplumda sözü geçen insanlar şunu söylüyorlar. Kumar öyle bir hastalık ki asla bırakamazsın. Yani bu dolandırıcılık insanın içine işleyen öyle bir kötülük ki onu kolay kolay bünyenden atamazsın diyorlar bugün. Toplumda rol model olan bazı insanlar, bunlar içinde gazeteciler var, yazarlar var, eğlence dünyasının, işte sinemanın, müzik dünyasının tanınmış simaları var. Tabii zamanında hiç kimse bunları söylemedi. Yani o paralar toplanırken, o bağışlar yapılırken hiç kimse söylemedi. Hiç kimse de aklına getirmedi çünkü. Kötü şeyleri düşünemezdik. Büyük bir perişanlık yaşıyorduk. Ülke olarak çok sıkıntılı günlerdeydik arkadaşlar. Ve Ahbap desteklenirken muhalefet tarafından da e, işte Ahbap çok güzel şeyler başaracak, çok güzel şeyler yapacak. Haluk Levent ve arkadaşları bu dernekle adeta devletin gerçekleştiremeyeceklerini gerçekleştirecekler falan gibi bir hava estirilmeye çalışılıyordu. Ama gelinen noktada ne olduğu görüldü. Ahbabın yapacağı 440 konut bile kaba inşaattan öteye gidemedi. Bunu bugün söylüyorlar. Bugün söyleniyor. Devletin yaptırdığı on binlerce konut, yüz binlerce konut ise sahiplerine teslim edildi geçen sürede. Umarım bu bir ders olur yani. Bilmiyorum, biz ders alır mıyız Türk toplumu olarak? Türk toplumu olarak böyle olaylardan ders alır mıyız? Bundan da çok emin değilim. Çok emin değilim arkadaşlar. Ee, Üzücü tabii. Üzücü. Halkın varlıklı olan kesimin de, yoksul olan kesimin de kendi e, biriktirdiği, kazandığı, kendisine harcamayı düşünürken böyle bir felaket olunca yardımlaşma amacıyla bir derneğe bağışladığı servet değerindeki paraların çarçur edildiğini, 7 milyar liraya yakın paranın çarçur edildiği söyleniyor arkadaşlar. 7 milyar liraya yakın paradan bahsediliyor. Görüyorsunuz işte, bir asistana, bir sekretere yollanan 100 milyonlar küsur para var yani. Haluk Levent'in asistanına yolladığı 130 milyon civarında bir para var. Bu kadının ne özelliği var ki bu para onun hesabına gönderiliyor? Haluk Levent'in
bahiste harcadığı iddia edilen 900 milyon lira civarında bir para var arkadaşlar. Bu para senin neyin yani? Bu parayı sen nasıl böyle bir şeyde kullanabilirsin? Bu iddialar ispatlanırsa, bu iddialar doğru çıkarsa o zaman göreceğiz. Göreceğiz neler yaşayacaklar, neler yaşanacak. Bu iddialara karışan insanlar nasıl ceza alacaklar hep beraber göreceğiz. Bakalım. Uğur Mumcu demişti diyor Utkan. Maskeli ve Atatürkçü hırsızlık olayı. Enteresan. Şunu da söyleyeyim, ben bugün anlattım ve dün anlattım, dün de anlattım bu hikayeyi. Dün yayında olmayanlar için aslında bugün tekrar anlattım. Haluk Levent'le yaşadığım bu 1997 yılındaki olayı 31 sene mi oldu? 29 sene oldu. Haluk Levent'le ilgili olayı. Deprem olduğu zaman 2023'te Beyaz TV'de Söylemezsem Olmaz özel programında depremle ilgili yayın yaptık. Biz depremden hemen sonra 1,5 ay boyunca her sabah ekranda depremle ilgili gelişmeleri konuşuyorduk. O gün de anlattım ben, orada da anlattım. Depremden hemen 10-15 gün sonra sıcağı sıcağına Haluk Levent'in 1997 yılında nasıl cezaevine girdiğini anlattım. Çekte tarifat yapmak suçundan. Umarım uslanmıştır diye de o zaman konuşmuştum. O video duruyor hala. YouTube'da görebilirsiniz. Söylemezsem Olmaz programı ile ilgili olarak. 1987, yok 2020 duruyor o video. O zaman da insanlar izlediler. Olayı tekrar bir hatırlatmış, anlatmış olduk. Ama yani bu işin üzerine gidecek olan savcılıktır. Bu işin üzerine gidecek olan adalet mekanizmasıdır. Ve günü geldi. Bu işin üzerine gidildi. Geç oldu mu bilemiyorum. Daha evvel gidilebilir miydi bilemiyorum. Bunu adalet sistemi bilir arkadaşlar. Peki dostlar, şimdi Afra Saraçoğlu ile ilgili bir paylaşım var. Afra Saraçoğlu ile ilgili. Afra Saraçoğlu beni haklı çıkardı. Daha doğrusu kendisini haklı çıkardı. Bir kere daha bunu söylemek istiyorum. Ne demek istiyorsun Bilal Özcan? Anlat bize. Afra Saraçoğlu nasıl kendisini haklı çıkardı? Nasıl seni haklı çıkardı? Ya ben burada biraz derinlere dalıyorum konuşurken, sizlerle sohbet ederken. Konuşmayı çok sevdiğimi fark etmişsinizdir. Ben de bu özelliğimi aslında yıllar önce televizyon yapmaya başladığımda fark ettim. Televizyonda işler yapmaya başladığımda fark ettim ama gittikçe bu konuşmaya karşı olan düşkünlüğüm arttı. Durulacağım yerde, azalacağı yerde arttı. Biraz çenesi düşük oldum. Doğrusu. Ama şu izlenme sayısına baktığım zaman azalmıyor, artıyor. Bu da hoşuma gidiyor. Demek ki konuşmamdan tat alan, bir şeyler alan, keyif alan sevgili dinleyicilerim var. Bu da güzel bir şey. İyi ki varsınız. Zaten bizler sizlerle varız. Şu beğen sayısını da 100'e tamamlayalım lütfen. 98'de takıldı kaldı dostlar. Nereye gelecektim ben? Evet. Teşekkür ederim 99. İyi ki varsın. Dostlar, nereye gelecektim? Ha evet. 102 oldu. Çok teşekkür ederim. 100, 101 ve 102. İyi ki varsınız. Bundan 108 oldu. Harikasınız sizler. Bundan bir süre önce, 5-6 gün önce Afra Saraçoğlu ile yapılan bir söyleşiden bir paragraf okumuştum. Afra Saraçoğlu diyordu ki orada, ben tatile de gitsem bir haftadan fazla kalamam, sıkılırım. Sıkılırım bir hafta, en çok bir hafta. Yatamam, şezlongda falan yatmak, deniz kenarında yatmak bana göre değil. Sıkılırım, işle uğraşmam lazım, çalışmam, iş yapmam lazım anlamında böyle bir paragraf konuşmuştu. Amerika'daydı.
Ben bunları söylerken Amerika'daydı. 3-4 gün önce geldi değil mi arkadaşlar? Döndü ve Assos'a ailesiyle tatile çıktı. Annesi Lütfiye Hanım'la. Lütfiye Hanım'a da selam olsun. Bizi izliyor zaman zaman. 116 oldu. Çok teşekkürler hepinize. Lütfiye Hanım da evet. e, Sıkılırım demiş. Ben de o zaman bu paragrafı okuduğumda, anlattığımda size demiştim ki bundan bir hafta kadar önce döner gelir o zaman Afra Saraçoğlu arkadaşlar demiştim. Madem böyle diyor babasının yanında ama döner gelir Afra Saraçoğlu. Evet bizi mahcup etmedi Afra Saraçoğlu ve döndü geldi. Oysa ki arkadaşlar Amerika'dan öyle bir haftada 10 günde gelinmez. Hele ki çok paran varsa, o aralarda yapacak fazla bir işin yoksa, bir iş yapmak senin elindeyse yapıp yapmamak, kendi işinin patronuysan Afra Saraçoğlu gibi, cebinde de çok para varsa Afra Saraçoğlu gibi, Amerika gibi bir ülkedeysen bir kere görmenizi tavsiye ederim. Çok da şart değil arkadaşlar. Ama başka bir dünya orası, onu da söyleyeyim. Bir daha gider misiniz diye sorarsanız gitmem. Pek çok sebebi var. Çok gittim zamanında ama bir daha gitmem. Ama görmeyenlerin bir kere görmesini tavsiye ederim. Başka bir e, ülke, her bakımdan çok değişik. Özellikle gençlerin orada yapacağı çok şey var. Her anlamda. Hele parası olan insanların yapabileceği o kadar çok şey var ki. Ufkunuz açılır. Paranız çoksa ve yapacak başka bir işiniz yoksa, sınırsız harcama durumunuz varsa günleriniz neşe içinde geçer. Her neyse döndü geldi. Döndü geldi ve Assos'ta annesiyle tatil yapıyor. Haklı çıkardı bizi. Kendisini de haklı çıkardı. Ben dedi bir haftadan fazla kalamam. Basar. Yani afakanlar basar demiyor da bunu ben söylüyorum. O halde o psikolojide bir insan demek ki Afra Saraçoğlu tatilde fazla kalamıyor. Ve annesinin de bugün bir paylaşımı var. Annesi diyor ki sevdiklerim yanımdaysa her zaman mutlu, çok mutlusundur. Annesi Lütfiye. Sevdiklerin yanındaysa her zaman mutlu, çok mutlusundur diyor. Afra Saraçoğlu'nun, Nagi'nin, köpeği Nagi'nin fotoğrafları, kaydır kaydır bak. Assos görüntüleri, deniz üzerinde, teknede birbirinden güzel fotoğraflar. Peki, iyi tatiller diliyoruz biz Afra'ya ve annesine. Ama annesi tabii çok iyi biliyor. Afra Saraçoğlu'nun bir haftadan fazla orada, o teknenin üzerinde, oralarda, deniz kenarında kalamayacağını, sıkılıyor, basıyor çünkü. Afakanlar basıyor. Kısa bir süre sonra sette görürsek Afra'yı şaşırmayalım. Ya bir reklam seti ya bir dizi seti ama ulusalda pek zannetmiyorum. 3 tane diziyle görüştü ve kabul etmedi biliyorsunuz değil mi? Bunu anlattım burada. Birisi yeni başlayacak bir diziydi. Adana'da çekilecek Burak Özçivit'in oynayacağı dizide başrol teklif edildi. Kabul etmedi. Büyük bir ihtimalle istediği parayı ödeyemeyeceklerini söylediler. 4,5 milyon lira istedi. Teşkilata istediler. Kabul etmedi. Yine parada anlaşamadılar. Bir de Yeraltı dizisine istediler. Yine parada anlaşamadılar. Afra Saraçoğlu'nun istediği parayı ödeyebilmek zor. Bu reklam dünyasındaki bu daralmadan dolayı kazanamıyor ki diziler. Gözünü karartan bir yapım çıkıp da belki ödeyebilir. Ve Afra zaten her hafta ödeme bekleyecek filan bir sanatçı, bir oyuncu değil. 26 bölüm peşin ister. Benim bildiğim Afra Saraçoğlu. Ve yurt dışı satışından da pay ister arkadaşlar. Yurt dışına satılacaksa bir dizi, Afra Saraçoğlu'na %20 vermek zorundasınız. Afra Saraçoğlu bir dizide oynayacaksa yurt dışı satışı %100 kesindir. O dizinin 80-90 ülkeye en az %20'sini ister Afra Saraçoğlu. Öyle %5'le %10'la. Çünkü satacaksınız diziyi zaten. %20 çok mu oldu? Bilmiyorum. Ben Afra Saraçoğlu olsam, ben Mert Ramazan Demir olsam, benim sayemde satılacaksa o dizi %20'den aşağı imzayı atmam.
Yurt dışı satışın gelirin %50'si yapımcının oluyor arkadaşlar. %50'si kanalın oluyor biliyorsunuz. Onları almadan evvel %20'sini Afra'ya vereceksiniz. Kalanı siz %50 paylaşacaksınız. Vay demişlerdir, biz Afra'sız da yaparız, çekeriz. 80 ülkeye satarız. Hadi satın bakayım. Afra 5-6 ay oynadı Abi dizisinde. Abi dizisi daha yok. 5 ay oynadı. 4. ayında Abi dizisi 50 ülkeye satıldı arkadaşlar. 4. ayında. Afra olduğu için satıldı 50 ülkeye. Tamam. Başrol oyuncusu, erkek başrol oyuncusu da çok değerli bir oyuncu. Kabul ediyorum ama 7 yıldır setlerde yoktu adamcağız. 7 yıldır dizilerde yoktu. Yani en son Ezel'de kaldık. Öyle değil mi? Dolayısıyla burada Afra Saraçoğlu'nun başarısıydı o 50 ülkeye satılması Abi'nin. Hadi bakalım yeni yayın döneminde satılsın bir 50 ülkeye daha da görelim. Yeni gelecek kadın oyuncu sattırsın Abi dizisini bir 50 ülkeye daha. Afra'nın yakalattığı bir başarıdır o arkadaşlar. Göreceğiz yeni yayın döneminde. Komedi filmi bekliyoruz diyor. Afra komediyi harika yapar. Harika yapar komediyi. İsmini arkadaşın okuyamıyorum. Gülten sen misin? Gülten, evet. Lale Arzu 9 özel abonem. Evet, istesinler zaten. Haklılar. Onlar sayesinde kazanıyor yapım firmaları. OGM Afram sayesinde köşe oldu. Aynen öyle. Aynen. Peki arkadaşlar, Afra ile ilgili bu kadar konuşmuş olalım. Sizleri seviyorum. 61 dakika oldu. Tek başımayım. Hiçbir yere bağlantı yapmıyoruz. Hiç kimse benle beraber bu programda partner olarak yok. Hep konuştum. Çenesi düşük Bilal. Hep anlattım. Sizler de dinlediniz. İyi ki varsınız. İyi ki benimlesiniz. Bodrum'da rüzgar esmeye başladı. Hava kapandı. Yağmur yağar mı zannetmiyorum. Keşke yağsa. Keşke yağsa. Begonviller içinden yayın yapmak çok güzel arkadaşlar. Kışın çok özlüyorum buraları. Bodrum'u. Burada kışın da kaldım. 2 kış geçirdik biz burada. Bodrum'da, bu evde. Kışın bir başka güzel. Kışın da aynı Kıbrıs'ta olduğu gibi gökyüzünde hep güneş var. Hep masmavi gökyüzü Bodrum'da. Emeklerinize sağlık diyor Sema Dumantepe. Çok teşekkür ederim. Sen de var ol. Nurhayat estağfurullah diyor. Çok teşekkür ederim Nurhayat. Lale teşekkürler Bilal Bey. Estağfurullah. Siz konuşun, biz hep dinleriz diyor. Perin beğendi. Güzel bir yayın oldu diyor. Mutlu oldum Perin. Apara Cida sizin deli olduğunuzu, sürekli şakalaştığınızı söyledi diyor. Sport mu söyledi? Keşke deli olabilsem biraz. Bir ev, hayırlı akşamlar diyor. Peki Nurhayat, ağzınıza sağlık diyor. Çok teşekkür ederim dostlar. İyi ki varsınız. Yarın günlerden ne? Çarşamba. İpek iyi olursa, iyi hissederse kendisini, yarın İpek'le yayın yaparız. İyi olmazsa ben yine tek yaparım arkadaşlar. Peki dostlar, sizleri seviyorum. Görüşmek üzere.